Arkadaşlar şöyle bir ip kullanacağım. Bakın bu yine A101'e BİM'e gelen Dora. Şöyle çevirdiğimde şurada görüyorsunuz. 3,5 numara şiş ve 3 numara tığa uygun bir ip. Dora marka. İstediğiniz markaları tabii ki tercih edebilirsiniz. Şimdi bu normalde örgü makinamıza göre bir tık ince bir ip. O yüzden şimdi size örgü makinesinin tansiyon ayarını daha önce göstermiştim ama nasıl yapacağız? Burada tekrar ip geçirmeyi gösteriyorum. Şimdi öncelikle ilk sıramızı biliyorsunuz ki şöyle şuradaki dişliden geçirip şöyle önden arkadan ilk sırayı geçiriyorum. Bakın en çok yapılan hatalardan biri ilmek kaçıyor. Neden kaçıyor diyorsunuz. Burada bakın ilk sıranın bu beyaz dişlisinin arkasında kalmıştı ip. Eğer bunu böyle elinizle manuel bir şekilde düzeltip böyle düzeltmezseniz buradaki ip sürekli atacaktır. O yüzden buna dikkat etmeniz gerekiyor diyorum. Son olarak da bakın şöyle şu tansiyon ayarı dediğim olay da şu. Bunu buradan normalde örerken ne yapıyoruz? İşte buraya ya da üçünden birine geçiriyoruz. Ama ipimiz böyle biraz ince ise şöyle bu 3 deliği de kullanarak daha sıkı bir şekilde bağladığınız zaman asla bol örgü olmuyor. Yani örgünüzün kalitesi biraz daha iyi oluyor diyebilirim. Şimdi örmeye hazırız. Kolumuzu normal çeviriyoruz. Bu şekilde bakın bütün dişler çok sağlıklı bir şekilde tamamlanıyor. Yani hiçbir şekilde bu adımları yaptığınız zaman örgüm attı, işte ip kaçırıyor gibi şeyler olması mümkün değil. Şimdi burada bir sehpanın üstünde tutmadığım için biraz böyle sallanıyor, zorlanıyor gibi görünüyorum ama öyle bir durum söz konusu değil. Şöyle bir ağırlık olunca çok kolay geliyor. Burada da örerken yine dikkat etmeniz gereken en önemli şeylerden biri de bakın burada düğüm oldu. Bu düğümle açıp zorlamamanız lazım. İpim kendiliğinden düğüm oldu. Ya da bu yoldan çıkıyorsa eğer örgülerinizi buna dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi ben bunu toplam 70 sıra örüyorum. 70 sıra örüyorum. Çünkü çok küçük bir bebek, belki yeni doğan, bilmiyorum artık olursa. Öyle bir küçük bir bere yapmak istediğim için toplam 70 sıra örüyorum ve devamında nasıl makineden çıkarttığımı sizlere göstereceğim. Evet, tam 70 sıra ördüm arkadaşlar. 70 sıra ördükten sonra bakın bu başlangıç noktasına geri geliyorum. Bu son ilmeği ördürüyorum. Daha sonra ipimi buradan çıkartıp uzun bir parça kestim ve iğne ekledim. Şöyle ben bu iğneyi kullandım ama içinden çıkan iğneyi de kullanabilirsiniz. Bunu buradan şöyle iç noktasına atıyorum ve bir sıra ipsiz döndürüyorum. Bu ilmeklerin birer tane atacağı anlamına geliyor. 2 sıra çevirdiğimizde de biliyorsunuz ki komple atıyordu. Şimdi bir sıra geldim. Hemen iğnemi geri alıyorum. Şöyle bakın ipim burada ve bundan sonrakileri artık şöyle bakın topladım ve başka ilmek kalmadı zaten. Böyle iğneyle bütün ilmeklerimin içinden geçeceğim. Evet bakın tüm ilmeklerin içinden geçirdim şöyle ve burayı sıkıyorum.
şöyle buraları güzelce düzelterek tüm ilmeklerimi şöyle sıkıyorum ve böyle iğneyle şöyle kilitliyorum ki açılmasın. Bakın güzelce büzdüm. İsterseniz bir iki tane böyle yapabilirsiniz. Daha sağlam olsun diye. Bu taraf bu şekilde. Bu da başlangıç tarafımda da başlangıç ipim arkadaşlar aslında ilmeklerin içinden geçen bir ipten oluşuyor. Bu yüzden bu ipi de tutup çektiğimizde direkt büzülecektir. Bakın. Bunu da dilerseniz iğne iplik yani iğne geçirip ucuna sabitleyebilirsiniz ama ben daha pratik olsun iğnenin ucundan ip geçirmekle uğraşmayayım diye şöyle bir tığ yardımıyla şöyle kilitliyorum buradaki bu ilmeği de. Daha sonrasında da şöyle bir iki tarafı da aynı oldu aslında. Şöyle iç içe geçiriyorum ilmeklerimi. Şöyle bakın. Burada iğnem vardı ya zaten. Fark etmez bu arada. Diğer taraftan da yapabilirsiniz. Hazır ben burada iğne varken diye. Şöyle en ortasından batırdım. Şöyle karşıdan çıkartıyorum. Bu iplerimi biraz kısaltayım. Bunlarla artık çünkü uzun olması işimi zorlaştırıyor. Bu iki ipi şöyle burada düğümlüyorum güzelce. Bakın şöyle bir pompon yaptım. Bunu nasıl taktığımı da göstermek istedim. Bu arada bu pomponu ben pompon aparatlarımla yapıyorum. Merak edenler için hemen sağ üst köşeye bir link bırakıyorum. Oradan pompon yapım videomu da izleyebilirsiniz. Bunu az önce biliyorsunuz ki kesmemiştik. Hemen şöyle tığla yine orta noktama geliyorum. Şöyle pomponumun ipini buraya çekiyorum iç kısmına. Daha sonra buradaki iple düğümlüyorum ki güzelce bir sıkıca olsun diye. Bakın. Daha sonra da buradaki bu ipleri şöyle tığ yardımıyla buraya düğüm atarak sabitliyorum. Evet arkadaşlar bütün örgü dikme işlemlerim bittikten sonra da şapkam hazır bir halde artık. Gördüğünüz gibi çok şirin oldu. İsterseniz bunu pomponsuz da kullanabilirsiniz tabii ki. 70 sıradan ördüm. Yeni doğan bebekler için uygun. Şöyle kıvırarak bakın çok tatlı. Biraz büyüyünce bunu açıp da kullanabilirsiniz ya da hayır benim çocuğum daha büyük diyorsanız bu 70 sırayı 100 sıra olarak da yapabilirsiniz. 3 yaş ve üzeri çocuklar için 100 sıra daha uygun olacaktır diyorum. Aynı zamanda isterseniz pompon koymazsınız, içli dışlı kullanmak isterseniz işte 35 sırayı farklı renk, diğer içine denk gelen 35 sırayı farklı renk yapabilirsiniz. Biliyorsunuz berelerimiz çift taraflı. İki yönünde ayrı ayrı kullanabilirsiniz ya da aklınıza gelebilecek her şeyi yapabilirsiniz yani.
Bununla ilgili birçok sorulara cevap vererek videolarımda gitmeye çalıştım ama şöyle, yorumlarınıza zaten her zaman cevap veriyorum. Bakın, inceleyebilirsiniz kanalımda. Yorumlara cevap vermediğim bir tane yorum bile yoktur diyebilirim. Bu konuyla ilgili fikirlerinizi, önerilerinizi, isteklerinizi bana iletmeyi unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.